Merhaba arkadaşlar. İkinci videoda tekrar birlikteyiz. Birinci videoda bıraktığımız yerden devam ediyoruz. En son yan bölümdeki haroşa diş sayısı 40 diş olmuştu. Şimdi ön bölümden ilmek eksiltmeden devam edeceğiz. Haroşa bölüme kadar örelim. Ayraçtan sonra 10 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu ayracı buraya yerleştiriyorum. 10 haroşa ilmeği ön beden için ayırdım. Geri kalan 10 haroşa ilmek de arka beden için devam edecek. Bu ayraçtan sonra 10 haroşa ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artık bu ayracı çıkartıyorum. Arka bölümde sağ kenardan bir ilmek eksiltiyorum. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Sol kenarda da iki ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bu ayracı da çıkartıyorum. 10 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arka bölüm ilmeklerini ayırdım. Bundan sonra arka bölümü öreceğiz. Bittikten sonra ön bölüme bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Dönüyorum. Yedek bir şişe geçiş yapıyorum. Eğer elinizde yedek şişiniz yoksa ön bölüm ilmeklerini bir ipe de geçirip beklemeye alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka taraftan dönüyorum. 10 haroşa ilmeği arka tarafta düz örüyorum. İlk kenar ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 haroşa ilmekten sonra arada kalan 33 ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde bu ilmekler düz örülecek. Devam ediyorum. ...33 ilmek ters ördüm. Şimdi kenardaki 10 haroşa ilmeği örüyorum düz olarak. Dönüyorum. İlk 10 haroşa ilmeği örüyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Söylemeyi unuttum. Şişimizde arka bedeni ayırdığımızda toplam 53 ilmeğimiz kalmıştı arkadaşlar. 10'ar ilmek haroşa, 33 ilmek düz ilmekti. Şimdi bir ilmek eksilttim. Bir ilmek de buradan eksilttiğimde 31 düz ilmek kalacak. Devam ediyorum diğer kenara kadar. Sol kenara geldim. Yine ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksilttim.
Devam ediyorum. 10 ilmek haroşa örüyorum. Dönüyorum. Kenardaki 10 haroşa ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. ...31 ilmek ters örüyorum. Diğer kenara kadar devam ediyorum. ...31 ilmek ters ördüm. Kenardaki 10 haroşa ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Ön bölüme gelince 10 haroşa ilmekten sonra sağ kenarda bir ilmek eksilteceğiz. Orta bölümdeki düz ilmekleri öreceğiz. Yine sol bölümde 2 ilmek birlikte örüp bir ilmek eksilteceğiz. 10 ilmek haroşa öreceğiz. Dönüşte de 10 haroşa ilmeği düz öreceğiz. Ortadaki ilmekleri ters örüp son 10 ilmeği de haroşa olarak düz öreceğiz. Ön yüze geleceğiz. Yine ön yüzde düz ilmeklerin kenarlarında birer ilmek eksilteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Orta bölümdeki düz ilmeklerin sayısı 3 ilmek olunca tekrar birlikte olacağız. Şimdi 10 ilmek öreceğim. Bir ilmek eksilteceğim. Orta bölümdeki düz ilmekleri örüp yine burada bir ilmek eksilteceğim. Devam edelim. Arka bölümde her ön yüzde kenarlarda eksiltme yaparak devam ettim. Orta bölümde 1, 2, 3 düz ilmek kaldı. Şimdi 10 haroşa ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bu düz ilmeği de örüyorum. Dönüşte bir tane daha eksilteceğim. 10 haroşa ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşa ilmekten sonra ortadaki 2 ilmeği ters örüyorum. Kenardaki 10 haroşa ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Orta bölümde 2 düz ilmek kaldı. Bu sırada önce 10 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 düz ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Bir düz ilmek kaldı. Sıra sonuna kadar haroşa ilmekleri örüyorum. Dönüyorum. Ortada kalan bir düz ilmeği de ters tarafta keserek şişimde toplam 20 haroşa ilmek bırakacağım. İlk 10 haroşa ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buradaki düz ilmekle haroşa ilmeği yer değiştireceğim. Bu ters ilmekle bu taraftaki haroşa ilmeği sağ şişe alıyorum. Sol şişimle ters taraftan ters ilmeği sol şişe alıyorum. Haroşa ilmeği de ön taraftan
tekrar şişe geçiriyorum. Arka tarafta düzgün görünmesi için bu işlemi yaptım. İkisini birlikte haroşa örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri örüyorum. Dönüyorum. Şişimde toplam 20 haroşa ilmek kaldı. Bir dişte haroşa sırası oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ön yüzde düz, arka tarafta da düz örerek önden toplam 10 diş haroşa olacak şekilde örgümüzü sürdürelim. Ön yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi 10'ar ilmek ayırarak askıları örmeye başlıyorum. İlk 10 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar dönüyorum. On ilmeği haroşa örüyorum. Bu şekilde bu sağ taraftaki askıyı devam ettireceğiz. Buradaki 10 haroşa ilmeği de bir ilmek tutucuya alıyorum. Bu 10 ilmekle haroşa örmeyi sürdürüyorum. Ayırdıktan sonra ön yüzden 40 diş haroşa olana kadar örelim. İlmekleri ayırdıktan sonra 80 sıra haroşa ördüm. 40 diş haroşa oldu. Şimdi ilmekleri kapatacağım. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde eksiltiyorum. İpi kesiyorum. Bir iğneye geçiriyorum. Ters tarafta ilmekler arasında yürüteceğim. Önce sabitliyorum. Bir kez daha sabitleyip fazlalık ipi keseceğim. Bu şekilde. Şimdi buradan ilmekleri tekrar şişe geçiriyorum.
Buraya kadar örmüştük. Buradan ipi takarak devam edeceğim. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde toplam 80 sıra öreceğiz. 40 diş haroşa olacak şekilde. Aynen diğer askı gibi örmeye devam edelim. Askıların her ikisini de tamamladım. Ayrım yerinden itibaren yaklaşık 19 santimetre. Şimdi ön bedeni örmeye geçiyoruz. Arka bedeni ayrı örmeye başladığımızda buraya kadar örmüştük ve önce arka bedeni tamamlamıştık. Şimdi buradan başlayacağız. Ön bedeni örmeye geçeceğiz. Ama burada haroşa dişlerini tamamlamadığımız için burada son sıra ters, bu tarafta ise düz. Bunları denklemek için önce buradaki haroşa dişlerini tamamlamamız gerekiyor. O yüzden buradan ipi takacağım ve arka taraftan örerek haroşa sırayı tamamlayacağım. Daha sonra ön yüzden örgümüzü sürdüreceğiz. İlmekleri şişe yerleştiriyorum. Bir yardımcı şişe alıyorum. 10 haroşa ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan ipi takacağım. 10 haroşa ilmeği önce öreceğim. Arka taraftan ters örüyorum. On ilmek ters ördüm. Dönüyorum. Şimdi ön yüzden örmeye başlayacağız. Şimdi burada da son sıra düz. Bu tarafta da haroşa ilmeklerin üzerindeki son sıra düz oldu arkadaşlar. Ama ön bedeni örerken haroşa ilmekleri hem ön yüzde hem de arka yüzde ters öreceğiz. Arka tarafta tam tersini yapmıştık. Şimdi buradan örmeye başlıyorum. İp ön tarafta, ilk ilmeği örmeden kaydırıyorum ve 10 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada son ilmek eksiltmenin üzerine 1-2 sıra örmüşüm. Şimdi bir sıra örüp döneceğim. Ön yüzde ilmek eksiltmeye başlayacağız. Haroşa ilmeklere kadar düz örerek devam ediyorum. Bu arada şişimde toplam 57 ilmek var arkadaşlar. 10'ar ilmek haroşa, orta bölümde de 37 ilmek düz ilmek var. Devam ediyorum. Düz ilmekleri ördüm. Haroşa ilmeklere geldim. 10 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyorum. Haroşa ilmekler de dahil olmak üzere bütün ilmekleri arka tarafta ters örüyorum. İp önde, ilk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Ters örmeye başlıyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum.
Ön taraftayım. Son kesimin üzerine 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Şimdi hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşa ördüm. Ters örüyorum haroşaları. Şimdi sağ kenarda bir eksiltme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Haroşa ilmeklere kadar. Sol kenardayım. Şimdi 2 ilmek birlikte öreceğim. Önce ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp bir eksiltme yaptım. Kalan 10 haroşa ilmeği de ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Devam ediyorum. Dönüyorum. Bu sırada ilmek eksiltmeden devam edeceğiz. Devam ediyorum. Haroşa ilmeklerini ters örüyorum. Düz ilmekleri de düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Düz ilmekleri ördüm. Bu kenarda da ilmek eksiltmeden devam ediyorum. Haroşa ilmekleri ters örüyorum. Dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Son ilmeği örüp dönüyorum. Ön yüzde şimdi kesim yapacağız. Son kesimin üzerine 1, 2, 3 sıra oldu. 4. sırada ilmek eksiltiyoruz. Örgümüz boyunca bu şekilde sürdüreceğiz. Kenar ilmekten sonra haroşa ilmekleri örüyorum. İki düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bu bölüme kadar devam ediyorum. Sol kenara geldim. Son 2 düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek de bu taraftan eksilttim. Haroşa ilmekleri örüyorum. Sırayı tamamladım. Bundan sonra örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Son kesimin üzerinde 3 sıra olunca 4. sırayı örerken ön bölümlerde ilmek eksilteceğiz. Orta bölümdeki düz ilmek sayısı 17 ilmek olana kadar bu şekilde eksiltmeleri yapalım. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Ön bölümde ilmek eksiltmeleri tamamladım. Haroşa ilmekler arasındaki düz ilmeklerin sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Şimdi bütün ilmekleri haroşa örmeye başlayacağım. Ön bölümü ayırdıktan sonra burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diş haroşa oldu. Şimdi 3 diş haroşa olacak şekilde bütün ilmekleri örüyorum.
Düz bölümün üzerine de haroşa örmeye başladım. Ön bölümde 3 diş haroşa olacak şekilde haroşa örelim. Ön bölümde 1, 2, 3 diş haroşa oldu. Şimdi arka taraftan ilik açacağız. Kenar ilmeği alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kesiyorum. İlk iliği açtım. Devam ediyorum. Son tarafta 9 ilmek kalana kadar haroşa örmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmekten ilk ikisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Daha sonra ilmek ekliyorum. Kalan 7 ilmeği haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dönüyorum. Şimdi bu iliklerin üzerine 3 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Buradaki toplam haroşa sıra sayısı 6 diş olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Haroşa örgüyü tamamladım. Ön bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa oldu. Şimdi ilmekleri ters taraftan örerek kapatacağım. İkişer ikişer örüyorum. Ters örüyorum ilmekleri. Kapatıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeği de ördüm. Şimdi ipi kesiyorum. Bu şekilde burada ipi sabitleyeceğim ve arka tarafta gizleyeceğim. İpi sabitledikten sonra ters tarafta şu şekilde çapraz yürütüyorum. İpi gizledim. Şimdi orta bölümü dikmeye başlıyoruz. Bu kenarda bırakmış olduğum iple paça dikişini yapacağım. Şu şekilde arayı dikiyorum. İlk ilmeğin altından batıyorum. Bu tarafa geliyorum. Aynı şekilde ilk ilmeğin altından batıyorum. İki ucu birleştirdim. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasından dikmeye başlıyorum. Her sıradan bir tel kaldırıyorum. Karşılıklı dikiyorum. Dikerken son battığım yere tekrar batıyorum.
bir üst sıradan çıkıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde. İpi çekerek sıkıştırıyorum. Lastik örgüyü dikelim önce. Lastik bölümünü diktim. Şimdi ara dikişi dikeceğim. Burada ilk ilmeğe batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Aynı şekilde son battığım yere batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Tekrar bu tarafta son battığım ilmeğe batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bu şekilde karşılıklı dikiyorum. İpi çekerek ayarlıyorum. Bu şekilde. Bu tarafı da bu paçayı diktiğim gibi diktim. Arka tarafta ipi önce sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasında yürüterek temizliyorum. Tekrar sabitleyip ipi kesiyorum. Aynı şekilde bu ipleri de arada yürüterek temizliyorum. Paçamızın dikilmiş hali bu şekilde. Buraya buhar tuttuğumuzda daha düzgün bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ön bölümdeki nakış işlemlerine. Örme işlemlerini tamamladıktan sonra haroşa örgüden dolayı kenarlarda oluşan toplanmaları düzeltmek için tuluma değdirmeden yukarıdan ütüyle buhar tuttum. Elimle de şu şekilde düzelttim. Gördüğünüz gibi kenarlardaki toplanmalar kayboldu. Aynı şekilde arka tarafı da yaptım. Şimdi nakışa geçebiliriz. Burada orta bölümü işaretledim. Yukarıdaki haroşa örgüden itibaren ölçtüğümüzde ayraca kadar olan mesafe 20 santimetre. Ayracın sağ tarafında 21 düz ilmek, sol tarafında da 21 düz ilmek var. Tam ortada da ayraç bulunuyor. Pembe renk iplik alıyorum ve burun kısmını işlemeye başlıyorum. Buraya üçgen şeklinde küçük bir burun çalışacağız. Alttan batıyorum. Ayracı çıkartıyorum. Bu ilmeğin sol tarafından batıyorum. Hemen aynı hizadan yan taraftaki ilmeğin içinden çıkıyorum. İpi fazla çekmiyorum toplanmaması için. Aynı hizada bu ilmeğe batıyorum. Şimdi buradan çıkarken bu aradan şöyle çıkıyorum. Hemen bir üst deliğe batıyorum. Aynı hizayı takip ediyorum. Buraya batıyorum. İpimizin bulunduğu yerin yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Aynı hizada bu ilmeğin içine batıyorum. Hemen ipin üzerindeki bu yan boşluktan çıkıyorum. Hizayı takip ediyorum. Buraya batıyorum. Yandaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Buraya battıktan sonra aynı yerden tekrar yukarı çıkıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi kenarına sap işi yaparak çerçeveliyorum.
Şöyle iki çizgi olacak şekilde ilmekleri alıyorum. İpin içinden çıkıyorum. Yine aynı şekilde iki tel alıyorum. İğne ardı da diyebiliriz, sap işi de diyebiliriz. Bu şekilde dikiyorum. Köşe noktaya geldim. Yan taraftan da aynı şekilde devam ediyorum. İlk başladığım yerden ipi aşağı çekiyorum. Burada ipi sabitliyorum. Başlangıçtaki iple ikisini düğümlüyorum çözülmemesi için. Uçlarından kesiyorum. Bu şekilde minik bir burun çalıştık. Şimdi kahverengi ip ile ağız bölümünü çalışacağız. Kahverengi bir ip geçirdim iğneme. Uç kısmından yukarı çıkıyorum. İpin yarısını altta bırakıyorum. Çünkü diğer yarısını kalan iple çalışacağız. Buradan 1-2 tel aşağıdan batıyorum. İlk battığım yere tekrar batıp ipi çekiyorum. Şuradan batıyorum. Şöyle bir ilmeğin altından iğneyi geçiriyorum. Aynı şekilde bir sıra aşağıdan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Bir kez daha bir sıra aşağıdan batıyorum. 3 defa eğim verdik. Şimdi 3 defa aynı hizada batacağız. Yine bir ilmek şöyle alıyorum. 1, aynı hizada 2 ve 3 kez aynı hizada devam ettim. Şimdi eğim vererek yukarı doğru çıkıyorum. Bu sefer yarım ilmek yukarı doğru çıkacağız. Yine şuradan hemen yarım ilmek öteden şöyle 2 tel kaldırıyorum. 1, 2, 3. Aynı hizada 2 tel daha kaldırıyorum. Yani çapraza gitmiyorum. Şöyle bir kez daha batıyorum. Tamamladım. Son battığım yere tekrar batıp ipi aşağı çekiyorum. Ağız kısmının bir tarafını çalıştım. Şimdi aynı şekilde bu tarafa çalışacağız. Burada ipi sabitleyip temizliyorum. İpi kesmeden önce bir kez daha sabitliyorum çözülmemesi için. İpi kesiyorum. Burada bırakmış olduğum ipe iğneyi geçiriyorum. Yine ilk başladığımız yerden tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir üst sıradan bir ilmeği şu şekilde kaldırıyorum. İki, üç kez eğim verdim. Şimdi
3 defa da aynı hizada devam edeceğim. 1 2 3. Yarım ilmek alarak aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3. Aynı hizadan 2 tel kaldırıp son kez bir işlem yapıyorum. Buradan iğneyi aşağı çekiyorum. Bu şekilde. Sağ gözü ve bıyıkları çalıştım. Aynı şekilde sol gözü ve bıyıkları çalışacağız. Burnun köşesinden aynı hizada bir ikinci ilmeğe batıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sayıyorum ve 5.'ye alttan batıyorum. İki kez yukarı doğru eğim vereceğim. Birer sıra atlayarak şu şekilde çapraz batıyorum. İkinci kez batıyorum. Bundan sonra 3 defa aynı hizada batarak devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi aşağı doğru 2 kez çapraz iniyorum birer sıra arayla. 1 2. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. boşluktan çıkıyorum. Şimdi bu bıyığı çalışacağız. Yukarı doğru birer sıra atlayarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Aynı yere batıp iğneyi alt tarafa çekiyorum. Burada sabitliyorum. Aralardan ipi yürütüyorum. Buradan üstteki boşluktan çıkıyorum. Aynı hizada batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 kez iğne ardı yaptım. İpi alt tarafa geçirip ilmekler arasında yürütüyorum, başa dönüyorum. Bir ilmekten sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Bu sefer aşağı doğru birer sıra kaydırarak çapraz devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. İpi arka tarafa geçirip sabitleyip temizliyorum ve buradaki nakış işlemlerini tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, tulumun bütün işlemleri tamamlandı. Düğmelerini diktim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Bir projenin daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.